Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size genellikle deri boyamada kullanılan anilin boyanın nasıl hazırlandığını gösteren bir video çekeceğim. Şimdi bu toz halinde satılır arkadaşlar anilin boyalar. Ben size bir tanesini örnek olarak göstereceğim. Mesela şunu açtım. Bunlar çok acayip bulaştığı için elime eldiven takmak zorunda kaldım. Şu şöyle arkadaşlar bordo, şu yeşil var, şöyle kahverengi var, değişik renklerde var. Mesela şunlar yaldızlıları aynı şekilde. Şurada arkadaşlar pembeye yakın bir rengimiz var. Arkadaşlar anilin boyayı kullanırken çok dikkat edin. Bir de arkadaşlar şurada şöyle bir beyaz var. Anilin boyaları arkadaşlar genelde 50 gram 100 gram şeklinde alırsanız sizin yıllarca işinizi görecek yoğunlukta bir boyadır. Bunların içinde bir tek şu beyazı ararken arkadaşlar zorlanırsınız. Çünkü beyaz şu renkli olanları her yerde bulabiliyorsunuz. Yani 100'er gramlık, 50'şer gramlık paketler halinde hazırlayıp insanlara satıyorlar. Sadece beyaz konusunda cimrilik ediyorlar ve beyaz renkli anilin boyayı arkadaşlar 1 kilodan daha aşağıya almanıza izin vermiyorlar. Şimdi ben bunu iki şekilde hazırlayacağım. İkisini de size göstereceğim arkadaşlar. Birincisini su bazlı olarak yapacağım. İkincisini ise ispirto ile yapacağım. Su bazlı olarak yaptığımda arkadaşlar herhangi bir şişe, benim elimde şöyle bir şişem var. Bu şişeyi kullanacağım. Bakın şöyle ılık bir su olacak. İster şöyle 50 mililitre, isterseniz 100 mililitre olacak şekilde. Bakın benimki şöyle söyleyeyim. Şuradan 100 mililitre kadar bir ılık su şöyle şişemin içine boşaltıyorum. Arkadaşlar bu ılık su. Şöyle kaşığın ucuyla arkadaşlar, fazla değil. Şöyle kaşığımızın ucuyla şu kadar içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Anilin boyanın hazırlanması arkadaşlar bu kadar basit. Bakın. Anında rengini verdi. Görüyor musunuz? Bakın. Ve erimesini bekleyeceksiniz bunun. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar suyunuz mümkün olduğu kadar ılık olsun. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Suyunuz mümkün olduğu kadar ılık olsun arkadaşlar. Rengin güzelliğine bakın. Ben bunu şöyle şunun içine koyayım. Arkadaşlar ikinci anilin boyanın hazırlanma şekli de şöyle ispirtoyla, bakın ispirtoyla hazırlayacağız. İspirtoyla hazırlarken yalnız arkadaşlar burada ocaktan istifade edeceğiz. İspirtol olarak yapacağımda arkadaşlar 150 mililitrelik bir su kullandım. Ya daha doğrusu ispirto kullandım. Şimdi ispirtodan arkadaşlar şişemin içine 150'şer mililitre olacak şekilde ispirtomu doldurdum. Bakın şu şekilde hazırladım hepsini ve içlerine de bakın bu bordo renkli, fazla ağzını açık tutmuyorum arkadaşlar çünkü ispirto olduğu için uçar, kapatıyorum. Şöyle bakın yeşil hazırladım. Bakın bu da yeşil. Şöyle. Şu bakın arkadaşlar şu şekilde. Anilin arkadaşlar yapana kadar çok, bakın o da mavi. Görüyor musunuz? Ve şöyle beyazım. Bu da beyaz.
Arkadaşlar bu anilin boyaları hazırlarken kesinlikle şey yapmayın. Tek bir kaşık kullanmayın. Her renge ayrı bir kaşık kullanın. Bunun için arkadaşlar ispirtolu yaparken şöyle tenceremizin içine, bakın tenceremizin içine şişemizin patlamaması için şöyle su dolduracağız. Normal bildiğimiz suyu koyacağız bu vaziyette ve onu içine şöyle bez koyuyorum ve ispirtolu boyalarımı, bakın şu bezle bu şekilde, ağzını kesinlikle açmayın. Yalnız fazla da sıkı kapatmayın. Şu lacivert renkli olanımız, bakın şu çok tozuyor arkadaşlar. Onun için şey yapmıyorum. Bakın bu yeşilim. Şu da kırmızı. Şu da kırmızı. Şimdi bunu arkadaşlar orta derecede yanan ocağımın üstüne koyarak, yalnız ağzını sıkı kapatmıyoruz arkadaşlar. Şöylesine koyuyoruz. Şöyle. Çünkü kapatırsanız patlama ihtimali yüksek olur. Patlatmadan direkt ocağın üstüne koyacağım. Bayağı bir kısıyorum. Şöyle en alt seviyeye getirdim ve anilin boyamı ocağımın üstüne koydum. İspirto var arkadaşlar içinde. Mümkün olduğu kadar kapağını açık tutmadan şu vaziyette, bakın şöyle olacak. Bakın görüyor musunuz? Eldivenin içinden daha üstünden dahi elime boyalar çıktı. Anilin boya hakikaten çok sert bir boyadır. Dikkat edin. Bakın. Bu şekilde. Kapakları mümkün olduğu kadar az açıp tam kapatmıyoruz. Bakın gördünüz mü? Çünkü ispirto olduğu için hem uçuyor hem de alev alma ihtimali yüksek. Onun için böyle kontrollü olaraktan bunları hazırlayacağız, ispirtolu olanı. Ve alttan ısındığı yerde bu ispirtonun ısınmasıyla birlikte bunlar eriyecek. İçinden bakın arkadaşlar kaşıkları var. Hem çekiyorum hem şey yapıyorum ya. Bakın bu yeşil. Görüyor musunuz? Daha erimemiş. Bu ispirto ile birlikte, ispirto ısındıkça arkadaşlar eriyecek bu. Yalnız dediğim gibi sakın bu kapakları kapatmayın. Kapatırsanız Allah muhafaza bomba gibi patlar, alev alır. Onun yerine bu şekilde gevşek tutun. Şu mesela. Bunun da kaşığına bakayım ne renk bu. Bu da arkadaşlar kahverengi. Bakın görüyor musunuz? Daha anilinler erimemiş. Görüyorsunuz değil mi? Bak, belli ediyor kendini hemen. İspirto ısındığı süre içinde bu erimeye başlayacak. Arkadaşlar ispirtolu yaparsanız şöyle bir avantajı olur ispirtolu yapmanın. İspirto ile yapılan anilin boyayla yaptığınız herhangi bir çanta veyahut da ne bileyim bir pano vesaire, bunların rengi kolay kolay gitmiyor, uçmuyor. Ama suyla eğer bu anilin boyaları açarsanız o zaman arkadaşlar bunlar çok çabuk etkileniyorlar ve hemen bozulma yaşanıyor. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz şu çömlekteki boya, anilin boya. Bunu ben ispirtoyla yapmış olduğum bir boya ve bu size söyleyeyim mübalağasız 89 yılında 89-90 yıllarında hazırlamış olduğum bir boyadır. Ve bakın renkte ufacık bir rengin kaybolması yok. Sadece şu kısımlarda lacivertim vardı. Onlar birazcık uçmuş. Onun dışında boyam gayet güzel duruyor. Bunu ben ispirtoyla hazırlamıştım. Yalnız burada yapmanız gereken şu arkadaşlar, bu tür ürünlerinizi mümkün olduğu kadar güneşle temas ettirmeyin. Eğer güneşle temas ederse bunlar hemen uçuyor maalesef.
Anilin boyalar ispirtonun içinde eridikten sonra arkadaşlar bunun soğumasını bekleyeceksiniz ve soğuduktan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir de şu şekilde yaldızlı olanlar da var. Bakın aynı şekilde. Bu gümüş rengi, bu altın rengi. Bunlardan yapmadım. Bunların yapılma şekli de aynı arkadaşlar. Bakın ne kadar elimi korumaya çalıştıysam çalışayım. Mutlaka bu elime yapışıyor. Bakın şurada. Şöyle yaldızlı arkadaşlar bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar, anilin boyanın yapımı ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, yine videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.